Hong Kong'dan herkese günaydın arkadaşlar. Bugün ikinci günüm. Dün akşam sizlere kısaca Hong Kong'u gezdirmeye ve Hong Kong'un gece sokaklarını göstermeye çalışmıştım. Bugün ise Hong Kong'da dar sokaklardan girip Hong Kong'daki Asya'nın ve Batı'nın oluşmuş mozaiğini göstermek istiyorum. Haydi başlayalım. Hong Kong'a geldiyseniz ve sadece nakit paranız varsa buradan bu makinelerden kendinize metro için bilet alabilirsiniz. Ve buradan gideceğiniz istasyonu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve buradan Jordan isimli istasyona geçiş yapacağım. O yüzden burayı seçiyorum. 15.50 Hong Kong doları. Otomata buradan paramı yerleştiriyorum. Kabul etmedi. Sonunda bu paraları aldım. Diğer paraları kabul etmiyor. Neden bilmiyorum. Bunlar para üstüm ve bu da biletim. Ve Hong Kong'da kullanılan paralarda bu şekilde, bu görmüş olduğunuz 20'lik ve 10'luk banknotlar. 10'luk banknot görmüş olduğunuz gibi daha yeni ve transparan özellikleri var. Ve eski olan 20'lik banknot var burada. O da klasik kağıt paralardan. Burada ise diğer görmüş olduğunuz Hong Kong paraları. Ne kadar güzelsin sen böyle. Gel buraya gel. Gel. Pıs pıs pıs. Gel buraya kaçma. Sen ne kadar güzelsin böyle. Dikkat et. Kendime şimdi bir sandviç aldım. Bir tane de bu görmüş olduğunuz soğuk çay aldım. Bu 19 yuan. Bu da 8 yuan. Toplamda 27 yuan. Kahvaltı yapacağım. Yani Hong Kong'daysanız birazcık fiyatlar pahalı maalesef. Ama burada herhalde yiyebileceğim en uygun şeylerden birisi bunlar. Kahvaltılık yiyeceklerimi aldım, içeceğimi aldım ancak oturacak yer yok arkadaşlar. Ve sonunda böyle bir parkı buldum ve burada oturabileceğim banklar var. Şimdi burada birazdan kahvaltımı yapmaya çalışacağım. Burada ise yol üstünde hemen bu eski Hong Kong binalarının arasında yer alan küçük bir pazar bulduk. Tıpkı İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi arkamda görmüş olduğunuz bu caddeyi tamamen pazar için kapatmışlar. Haydi gelin içerisinde neler var birlikte keşfedelim. Burada en çok dikkatimi çeken şey ise bu görmüş olduğunuz kıyafetler, yiyecekler, sebzeler. Hepsinin üzerinde yuan yazmakta. Hong Kong doları olarak değil, yuan olarak fiyatlar girilmiş. Yuan ve Hong Kong doları arasında çok fazla fark yok. 0.97 ve 1 yuan. O yüzden bu şekilde yaptıklarını düşünüyorum ama yine de bakın görmüş olduğunuz gibi bütün fiyatların üzerinde bu şekilde Çin yuaninin amblemi yer almakta. Burada ise yumurtalar var, yumurta reyonu. 8 yumurta 10 yuan'e denk geliyor. İşin garip tarafı Tayland'dan gelenler var, Amerika'dan gelenler var. Ve ayrıca Çin'den gelenler de mevcut. Çin'in birçok bölgesinden gelenler de. 8 yumurta 10 yuan desek pahalı olduğunu söylemem lazım. Ya buraya göre normal olsa da sadece 3 adet portakal 14 yuan. Yani burada bir işiniz yoksa ya da burada eviniz yoksa, bir düzeniniz yoksa gerçekten buraya taşınmak, buraya gelmek çok zor. Zaten gelen turistler de çok fazla kalamıyor burada. Çok pahalı ve bir anda paranız eriyebilir burada. Burası da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir semt pazarı. Hong Kong semt pazarı arkadaşlar.
15 Hong Kong doları. Tişörtler yine 35 Hong Kong doları. Bakın burada bir pastaneci var ve pastanenin önünde keklerin fiyatlarını, pastaların fiyatlarını görebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz gibi custom, yani özel siparişlerde bu gibi özel tasarım olan kekler 368 Hong Kong doları. Hong Kong denilince aklımıza devasa canavar binalar gelmekte. Ve arkamda görmüş olduğunuz bu devasa binada çok fazla insan yaşamakta. Belki on binlerce insan yaşamakta. Üşenmedim, saydım arkadaşlar. Tam olarak şu pencerelerin göründüğü kısımdan binanın tepesine kadar 75 pencere var, 75 kat var. Alt tarafı da alışveriş merkezi ya da yaşam alanı tarzında bir yer olmalı, bilmiyorum. Yani düşünün, bu arkamda görmüş olduğunuz bu devasa yapı aslında 75 katlı ve insanlar burada Hong Kong'da bu gibi yapıların içerisinde yaşamaktalar. Ve gerçekten bana çok Japonya vibe'ı veren bir şehir burası. Şimdi bir otobüs istasyonuna geldim arkadaşlar. Buradan karşı tarafa geçmeye çalışacağım. Ancak hangi otobüse bineceğimi bilmiyorum. Burada kullandıkları Çince karakterler çok farklı. Ve Çince karakterlerin burada telaffuzu da çok farklı. Örneğin burada görmüş olduğunuz Shen Shui Bu. Bunu okuyabiliyorum. Ancak burada yer alan Yue Çincesi, yani Kanton Çincesi Sham Shui Po olarak okunmakta ve farklı telaffuzları olduğu için de sıkıntılar yaşamaktayım arkadaşlar. Hong Kong'da ilk defa 2 katlı otobüse bindim. Bu 2 katlı otobüsler şehrin toplu taşıma görevini gören otobüsler. Genellikle İngiltere'deki 2 katlı otobüs sistemi buraya da getirilmiş. Biraz karışık olsa da Hong Kong'un içerisinde toplu taşımayı kullanabilirsiniz. Bakın burada insanlar özellikle yukarı çıkarken sol taraftan, aşağı inerken sağ taraftan inmeye dikkat ve özen gösteriyorlar. Yanlışlıkla sağ taraftan yukarı çıkmaya çalıştığınızda sizi uyarıyorlar kibarca. Buradaki insanlar çok kibarlar. Ancak daha soğuklar ve daha mesafeliler. Sizlerle çok fazla ilgilenmiyorlar ve herkes kendi işinde. Normalde Çin'de biliyorsunuz yabancı çok fazla değil. Yine yabancılar var ama Çin'de sizi gördüklerinde şaşıran Çinliler var hala. Hayatında ilk defa yabancı birisini gören Çinliler var. Ancak burada o kadar alışmışlar ki bu duruma artık. Onlar için yabancıların burada olması şaşırtıcı olan bir şey değil.
limanında bu kadar fazla insan olmasının en büyük sebeplerinden birisi feribot turları buradan düzenleniyor. Eminönü'ndeki, Karaköy'deki, İstanbul'daki bu vapurlarımız gibi burada da vapur sistemi mevcut. Ve zaten biliyorsunuz 1997 yılında burası tamamen İngiliz kontrolünden çıktı. 100 yıllık İngiliz hakimiyetinden çıktı. Tekrardan Çin'e bağlı özel bölgelerden birisi haline geldi. Çok canlı yaşantısı var. Gece hayatı olsun, gündüz gerçekten çok canlı yerlerden birisi. Çin'de bile bu kadar canlı olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Çok büyük farklar var diyebilirim. Şu anda bulunduğum bu liman, buradaki Hong Kong'un ikonu isim verdikleri gemilerin kalktığı liman. Ve burada Hong Kong'un o eski korsanlık ve deniz ticaretini yaptıkları yıllardaki gemileri andıran gemilerle burada Victoria Limanı'nda, burada denizde tur atabiliyorsunuz. Bu gemilerdeki turlarla arkadaşlar. Bu şekilde turlar olduğunu da söylemek istiyorum. Ve Victoria Tepesi'ne gidiyorum. Victoria Tepesi'ne nasıl gideceğiz? Eğer buraya geldiyseniz bu dönme dolabın bu kısmına, burada Hong Kong istasyonu var. Hong Kong istasyonunda otobüse binerek Victoria Tepesi'ne gidebilirsiniz. Otobüsümüz direkt zirveye gidiyor, Victoria zirvesine. Görmüş olduğunuz gibi 15 numara ve burası da Hong Kong istasyonu olarak geçen otobüs istasyonu. O zaman Victoria Tepesi'nde görüşürüz dostlar. Hemen burada 7-Eleven var ve yiyecek bir şeyler istiyorum çünkü hiçbir şey yemedim. 2 tane sandviç aldım kendime. İçecek bir şeyler de almak istiyorum. Az önce 7-Eleven'dan kendime bir tane mandalina limonlu bir içecek. 12,5 Hong Kong doları. 2 tane de sandviç aldım. Bunların da fiyatı 17'şer Hong Kong doları olması lazım. Yani toplamda 46,50 Hong Kong doları ödedim bunlar için. Şimdi burada birazdan karnımı doyuracağım ve tekrardan buradan inmeye çalışacağım. Ve işin garip tarafı arkadaşlar, Hong Kong'da bu görmüş olduğunuz içecekler sulardan daha ucuz. Sular çok pahalı. İnanılmaz derecede. Anlamıyorum neden. Neyse, en azından yemeğimiz var. Aç değiliz.
Şu anda bulunduğumuz yer tam olarak iş merkezlerinin arasında kalan bir yer. Devasa binalar var. Ve bu arada Fransız arkadaşımla tanıştım. Hello, you can say hello. Hello, bonjour. Ah, bonjour. Bien sûr, je parle français. You can say merhaba. 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 Yeah. Merhaba. Türkiye. Türkiye. Yeah. Oh, okay, nice. Şimdi kendisiyle akşam yemeği yemeye gideceğiz. Az önce dingdinglerle yolculuk yaptım ve yaşadığım yere kadar sadece 3 dolar ödedim arkadaşlar. 3 Hong Kong dolarına. Gayet güzeldi ve çok keyifliydi. Tıpkı bizim İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi değil mi sizce de? Bizim kırmızı tramvaylarımıza benzeyen o güzel İstiklal Caddemiz gibi. Yine burada da o özelliğe sahip burada Ding Ding isimli araçlar mevcut. Şimdi arkadaşımla burada küçük bir kanton lokantasına girdik. Ve ben kendime bir noodle söyledim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz noodle'ı. Ve onun yanında ise fish balls isimli bu şekilde balık topları var. Balık köfteleri var. 老板，这个怎么吃的？可不可以介绍吗？就吃一口面，然后再吃一个这个，把这个夹过来，然后喝一桶汤这样子，不要倒进去。One this one and one this one. Yeah. Okay, thank you. Ve beni özellikle uyardılar. Bunun içine katmayacaksın. Bir tane noodle'dan yiyeceksin, bir tane de köfteden yiyeceksin diyerek. Selamlar. Bugün 3. günüm dostlar ve size kısaca odamı tekrardan göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi yataklar bu şekilde çift kişilik ve manzarası ise bu şekilde dostlar. 19. katta olmasına rağmen halen etrafında daha yüksek binaların olduğunu görebilmektesiniz. Ve yan taraftaki diğer binalar eski Hong Kong mimarisini yansıtan özellikler taşıyor. Burada büyük dev bir ayna var. Burada ise yangın alarmı. Burada küçük bir televizyon asılmış duvara. Burada ise biliyorsunuz ki özel olarak buraya prizler almanız gerekiyor Hong Kong'a gelmeden önce. Çünkü Çin'de bizim kullandığımız prizler de bu şekilde olduğu için uyuşmuyor. O yüzden bu şekilde ucuna takmanız gereken fişler alabilirsiniz. Zaten banyomu size göstermiştim daha önce. Havlumuzun son hali. Zaten kağıt olduğunu biliyorsunuz. Hong Kong'da böyle bir odayı sadece 500 Hong Kong dolarına kiralayabilirsiniz. Ve ben zaten misafir olarak geldiğim için herhangi bir ücret ödemedim bu odaya. Yani Hong Kong'da kalmış olduğum yer görmüş olduğunuz gibi küçücük bir oda aslında. Şimdi yolculuğumuza başlayabiliriz. Haydi gidelim. Eğer gerçekten Hong Kong'a gelmek istiyorsanız ve ucuz yolda seyahat etmek istiyorsanız bunu başarabilirsiniz.
Couchsurfing ve bunun gibi uygulamalar kullanabilirseniz, burada kalacak yerinizi hazır ederseniz daha küçük bütçelerle de burada rahatlıkla seyahat edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi Dingding'den indim ve görmüş olduğunuz gibi bu mahalle birazcık daha eski Hong Kong mimarisini yansıtan yerlerden birisi. İnsanların genellikle çoğunluğu bu bölgede yaşamakta. Bu bölgede çok fazla uzun binalar var. Bakın burada bir tane eczane buldum ve bu eczanenin içerisinde içecekler ve bazı ürünler satılmakta. Örneğin arkadaşlar meyve suları 19 Hong Kong dolarından başlıyor. Normalde 7-Eleven'larda dahi 19 Hong Kong dolarına sadece yarım litre iced tea alabiliyorsunuz. Bakın burada çaylar var. Yine 6 Hong Kong doları ve sular. Burada görmüş olduğunuz gibi 6 Hong Kong doları. Ve burada yulaflar var. Bunları da 17 Hong Kong dolarına alabiliyorsunuz. Daha uygunları da var, daha farklı çeşitleri de var. Yani Hong Kong'da kalırken eczanelerden de yiyecek içecek alabilirsiniz. Günlerdir kahve içemiyorum, o yüzden şimdi kendime kahve alacağım. Sadece 6 Hong Kong doları. Kendimi biraz ödüllendirmek istiyorum. Ve bir tane de suyu alacağım. Bu da 6 Hong Kong doları. Toplamda 12 Hong Kong dolarına 2 tane içeceğim olacak. Niha. 你们为什么比超市更便宜？对呀，那么厉害呀，你普通话。啊，谢谢。12块。在香港怎么说谢谢？多謝咯。多謝。多謝。多謝。多謝. Ve Monster Building denilen bu binanın girişine buradan girebilirsiniz. Yan tarafında hemen çiçekçi var. Bu çiçekçiyi unutmayın. Çiçekçiden sonraki ilk kapı. Ve sonunda Monster Building isimli yere geldim arkadaşlar. Burası turizm noktası olduğu için çok ünlü bir yer. O yüzden çok fazla turist burada.
Arkamda görmüş olduğunuz bu komplekste 10.000'den fazla insanın yaşadığı söyleniyor. Ve görmüş olduğunuz gibi burada arkamda birçok farklı insan ve tabii ki ben buralarda fotoğraf ve video çekmeye çalışıyoruz. İnsanların yaşadıkları yerlerde. Gerçekten çok ilgi çekici bir yer. Çok ilginç bir mimarisi var. Gördüğünüz gibi küçük bir park var ve bu parkta insanlar Çin satrancı oynamakta. Bunun yanı sıra çocuklar parkta vakit geçirmekteler. Tekrardan bu ucuz sandviçlerden aldım. Uygun bir fiyatı var. 2 tane aldım ve kahvaltı yapacağım. Kahvaltı yaptıktan sonra da yoluma devam edeceğim. Ya arkadaşlar, burada oturacak yer bulamıyorsunuz. Arkamda inşaat var ve inşaatın korumalığının altında oturuyorum. Sandviçlerimi yedim. Kahvemi içiyorum şimdi. Normalde sahile gidecektim. Ama sahile gitmekten vazgeçtim. Çünkü sahilin yolu birazcık karışık ve internet bağlantım yok ne yazık ki. Neden bilmiyorum. O yüzden ben de bankadan internete bağlandım, Wi-Fi'ye. Tekrardan başka bir rota çizmeye karar verdim. Haydi gidelim. Galiba Filipinliler, bilmiyorum ama ya Filipinliler ya Taylar. Hemen burada bak, commercial büyük gökdelenlerin arasında küçücük bir parkın içindeler. Burada da İstanbul'daki gibi büfeler var bu arada, yol üstünde fark ettim. Bu büfelerden sigaralar, içecekler, sular, dergiler ve gazeteler alabiliyorsunuz bu şekilde. Aralarında erotik dergiler bile var. Bakın, gökdelenlerin arasında kalmış bir yapı var burada. Ne olduğuna bakmaya çalışacağım. Hong Kong'un Adalet Sarayı gibi bir şey.
sokaklar ve caddeler tamamen İngilizce. Yolların isimleri İngilizce. Örneğin burası Edinburgh Caddesi, Arsenal Caddesi, bu tarz cadde isimleri ile adlandırılmış buralar. Burada az önce şeyi fark ettim. Çinlilere benzemeyen diğer Asyalılardan birçok insan gördüm ve yanlarında beyaz çocuklar vardı. Yani Avrupalı, Amerikalı, yani sarı saçlı Asyalı olmayan çocuklar vardı. Ve sanırım onlar aslında onlara bebek bakıcılığı yapıyorlar. Ve burada çokça fazlalar. Yüksek ihtimalle çoğunlukla Filipin gibi Güney Asya ülkelerinden gelen insanlar burada çocuk bakıcılığı yaparak evde yardımcı olarak çalışmaktalar diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Buradan havalimanına biletimi aldım. Tam olarak 115 Hong Kong doları arkadaşlar. Bu şekilde havalimanına giderken 115 Hong Kong doları olan bu bileti almanız gerekiyor. Gerçekten her şey çok zor ve çok karışık. Havalimanına giden metrodan da ekstra ücret alıyorlar. 115 yuan gibi. Çok fazla bir ücret alıyorlar. Buraya gelmeden önce eğer havalimanına gidecek olursanız erkenden dönmeye çalışın. Aksi halde benim gibi aksaklık yaşayabilirsiniz. Ben de şimdi biletimi aldım tam 115 Hong Kong dolarına. Yanımda da 70 Hong Kong doları vardı ve Çinli bir çift buldum. Onların bana yardım etmesini istedim. Onlara direkt WeChat üzerinden gönderdim. Cidden çok zor. Şu anda Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndayım. Pasaport kontrolüne geçeceğim. Çok kısa bir sürede geldik aslında. Bir saat gösteriyordu haritada ama çok daha kısa sürede gelmeyi başardık. Şimdi check-in'imi yaptırdım. 26C bu sefer. Pencere kenarından giremeyeceğim. Ama sorunsuz bir şekilde check-in'im tamamlandı. Henüz 1,5 saatim var. Bakın burada ise trenler var. 40, 80 ve 201, 230 arasında olanlar trenle geçiş yapabiliyorlar. Biz de treni yakalamaya çalışacağız. Yani havalimanını baştan sona yürümeniz gerekmiyor. Trenle sizi direkt kapınıza doğru götürüyorlar. Bu şekilde.